Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serap Diyarı'ndayız. Bugün sizlere Serap Diyarı'nı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu da son güncellemelerden biriydi biliyorsunuz. Şimdi şurada Serap Diyarı diye aboneliklerde yeri var. Bunu bir ay ücretsiz olarak oyun size veriyor. Ücretsiz kullandıktan sonra bunu devam ettirebiliyorsunuz. Ama 175 TL şu anki kurda. Yarın öteki gün nasıl bir şekle gelir bilemem. Sürekli artıyor çünkü. Şu an 175 TL'de. Şimdi onu aktif ettiğinizde ya da ücretsiz kullandığınızda şurada kalenin içinde arkadaşlar. Kalenin dışında değil. Kalenin dışından görünmüyor çünkü. Kalenin içinde. Şurada bunun yeri var. Serap Diyarı'nın. Buradan arkadaşlar. Şimdi önce kaynaklara bakalım. Sonra diğer şeyleri göstereyim. Arkadaşlar en önemli şey artık Aytaşı. Aytaşı mağarası artık çok önemli. Yani T5 için artık savaş loncaları T5 adam olmadan loncaya almıyor. T4 göndermenize izin vermeyen yerler var. Yani T5 istiyor adam içtimalarda. Buradaki kaynaklar sonsuz. Yani ne kadar asker gönderirseniz gönderin. Ona göre ne kadar kapasite alıyorsa o kadar daha uzun süre buralardan kaynak toplayabiliyorsunuz. Hepsinin seviyesi 5 seviye bu kaynakların. Arkadaşlar şimdi yeni başlayan oyuncular belki buradan direkt kaynaklara yönelebilir. Mantıklıdır onlar için. Yani sürekli gelişim evresinde oldukları için buradan kalelerine kaynak lazım olduğu için kaynak alabilirler. Ama bizim gibi oyuncular için bence kaynak hiçbir şey. Direkt Aytaş arkadaşlar. Neyiniz var neyiniz yok. Normal şekilde. Şimdi buraya kahraman göndermenize gerek yok. Hangi askerden gönderirseniz gönderin. Şöyle. Ben normalde buraya T4 mancınık gönderiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çünkü en çok kaynağı o topluyor. Yağma da o şekilde. Ve şöyle ki mancınık işe yaramadığı için bir de ondan dolayı da gönderiyorum. Çünkü düşünün bunlar yerine mancınık gönderdiğimi düşün. Şuraya normal asker gönderdim ya. Bunları düşünün. Şöyle geldiler mesela bana vurmaya. Şimdi bunlar kendi kalende görünmüyor şu an. Vursalar askerim kalede olarak görünmüyor. Kaynak toplamada olarak görünüyor. Vurduklarında asker azlığı yaşarım. Ama mancınık gönderdiğim için göndersem mancınık savunmada bir işe yaramayacağı için ondan dolayı normal askerdense mancınık göndermeyi ben tercih ediyorum. Burada sadece gösterim amaçlı şey yaptım. Çünkü aşağı çekip tüm askerlerimi göstermek istemiyorum. Çünkü hala savaştayız. Bir ton düşmanımız var. Geceleri kalkansız uyuyoruz. Ne yapacakları belli olmaz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi T5'i olan orta seviyede, ileriki seviyedeki kişilerin yapması gereken sürekli ay taşı toplamak. Ay taşı topladın.
Atıyorum bir ay Kaos'a gittin. Kaos'ta T5'lerin yaralandı. Onları çıkarttın. Onlarla hediyeler aldın. Yani bunu sistematik hale getirebilirsiniz. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Burası paralı. Ne kadar bir ay ücretsiz olsa da burası paralı arkadaşlar. Bunun için yapacak bir şey yok. Dediğim gibi buraya kaynaklara mancınık gönderiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben şimdiye kadar hiç mancınık basmadım. Ama yoldaş T4 veren yoldaştan sürekli mancınık attığı için bayağı bir mancınığım birikmiş. Ondan dolayı rahatlıkla 8 tane kolu mancınık gönderebiliyorum ben. T4 olarak arkadaşlar. Çünkü seviyesi azaldıkça kaynak toplama oranı kapasitesi azalıyor. Yani daha iyi topluyor T4 mancınık. Diğer türlü diğer askerlerden de gönderebilirsiniz. Yani görüyorsunuz piyade okçudan daha fazla topluyor. Okçu süvariden daha çok topluyor. En çok da mancınık topluyor arkadaşlar. Dediğim gibi mancınık gönderip kaynaklarınızı toplayabilirsiniz. Yeni oyuncularda arkadaşlar rastgele normal şekilde kaynaklara askerlerinizi gönderebilirsiniz. Yeni oyuncular zaten mancınık basmasınlar kaynak toplayayım diye. Onlara böyle bir gereksinim yok. Bu konuda dikkat etmeleri lazım. Normal askerlerinizi gönderin arkadaşlar. Sizde de elinizde ne varsa piyade en çok kaynak toplayan asker türü zaten. Ondan gönderin geçin arkadaşlar. Fazla düşünmeye gerek yok. Şimdi buranın açısını ben size söyleyeyim. Bakın bazı insanlar var. Kaynaklarıma saldırdılar. Canavarımı çaldılar. Falan diye bir ton kavga gürültüye tutuşurlar. Şimdi onlar için burası birebir. Hani milletle geçinemeyen ya da sıkıntı çeken insanlar için aslında bura birebir. Hiç krallık haritasında uğraşmaya gerek yok. Kaynak Karo'da bulmaya gerek yok. Direkt buraya gelip tak 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 hemen buradan kimseyle kavga gürültü yaşamadan buradan istediği kaynağı toplayabilirler. Arkadaşlar şimdi canavar konusu nasıl? Canavar konusunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şuradan çağrılacak canavarı seçin diyor. Şimdi buradan istediğiniz canavarı seçebilirsiniz arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem burada en kolay kestiğiniz canavar olsun. Çünkü ekipmanınız hangi canavarı daha iyi kesiyorsa ondan buraya bırakmanızı tavsiye ederim. Mesela buz kanat. Buz kanatı ben tercih ediyorum çoğu zaman. Çünkü 2x'de alıyorum arkadaşlar. Hiç ben uğraşmıyorum. 2x'de ben bunu alıyorum. Şimdi hiç uğraşmıyorum. Şöyle. Yani 2x ile alabildiğiniz bir canavar varsa buraya 3x ile 4x ile alabildiğiniz canavarla uğraşmaya gerek yok. En basitini seçin. Öldürün geçin arkadaşlar. Buralardan ahım şahım millete şey düşmez. Taş düşmez. İlla bunun seviyesini falan arttırmanız lazım. Tamam bazen düşüyor ama sizi uğraştırır. Enerjinizden atıyorum bir tane vuruyor, bir tane fazladan vuruyorsanız enerjiniz
fazladan boşa gidiyordur. Orası da var yani. Şimdi dediğim gibi buradan seviyesini arttırabiliyorsunuz. Mesela bu festivalde de bence işe yarıyor. Nedeni de şu. Festivalde mesela her gün farklı farklı canavarlar geldiği için buz kanadı mesela festivalde ben bulamam. Normalde burası olmasa. Onun için biri mesela seviye 5 canavar öldürme görevi alıyor. Bunun en kolay yapılma şekli, adama mesela dalga titanı gelmiş o gün. Dalga titanı arkadaş, bu ne? Yani bir ton enerjiniz gider. Ya da şu gelmiş, Hadrox. Ya arkadaş, bunlar var ya, adamı mahveder. Ama burada böyle bir hizmet var burada. Yani mantıken düşündüğünüz zaman orada uğraşmak yerine burada yoldaşı da açtığın zaman buz kanatı çok çok rahat bir şekilde kesilebiliyor. Bu şekilde bir kolaylık var. Yani Serap Diyarı'nın böyle bir özelliği, güzelliği var arkadaşlar. Ama dediğim gibi Serap Diyarı paralı, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öteki türlü haritadan, normal haritadan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Onda da insanlarla problem yaşanabiliyor, sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama Serap Diyarı'nı böyle abonelik kısmına eklemişler. Böyle arkadaşlar, başka bir şey yok. Dediğim gibi Serap Diyarı'nda canavar, kaynak, onun yanında ay taşı için getirmişler. Böyle bir etkinlik, düzenleme. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.